Minfe ile Uzak Doğu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle muhteşem bir tavuklu ramen tarifi paylaşacağım. Kesinlikle bayılacaksınız. Daha önce kalguksu videosu, yani elde açılmış erişteyle yapılan tavuklu noodle tarifi paylaşmıştım. Oradaki tavuk suyunun aynısını kullanacağım. Bunun dışında bir didiklenmiş tavuk tarifi vermiştim. Yine aynısı, sadece ekstra olarak içerisine birazcık acı biber koydum. 1 yemek kaşığı susam yağı, 1 yemek kaşığı soya sosu koydum. Bu şekilde karıştırdım didiklenmiş tavuğu. Tavuk suyunu ve didiklenmiş tavuk tarifini kalguksu videomda bulabilirsiniz. Açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Bunun dışında 2 yemek kaşığı soya sosu, 1 tatlı kaşığı toz bulyon, 1 yemek kaşığı susam yağı, 1 adet ramen ve 1 diş sarımsağa ihtiyacımız var. Ayrıyeten sonrasında süslemek için 1 adet yeşil soğan ve 1 adet de haşlanmış yumurta ihtiyacımız var. Söylemeyi unutuyordum. 1 adet büyük boy ramen için 4 su bardağı tavuk suyu kullandım. Tavuk suyun içerisine soya sosunu, susam yağını ve toz bulyonu ekliyorum. Bu arada toz bulyon kullanmanız şart değil. Kalıp olarak olan bulyonlardan da kullanabilirsiniz. Ya da bulyon hiç kullanmanıza da gerek yok. Zaten tavuk suyunu hazırlarken soğan ve sarımsakla aromalandırdığımız için güzel bir lezzet oluyor. Ya da sevmiş olduğunuz bazı baharatları da ekleyebilirsiniz. Son olarak da 1 diş sarımsağı suyun içerisine rendeleyip kapağını kapatıp su kaynayana kadar pişiriyoruz. Soya sosu ve bulyon içerisinde tuz olmuş olduğu için ekstra bir tuz oranı vermedim, ama damak tadınıza göre uygun olmazsa ekstra tuz ekleyebilirsiniz. Tavuk suyu kaynadıktan sonra 1 adet ramen de ekliyorum. Bu ramenin boyutu Kore'deki orijinal ramenlerin boyutunda olduğu için ben 1 adet dedim, ama eğer ki küçük olan ramenlerden bulduysanız onu 2 adet de kullanabilirsiniz. Bu rameni pişirme derecesi biraz kişiden kişiye değişebilir. Ben ne çok diri seviyorum ne de çok pişmiş seviyorum. Tam orta kıvamda, yani hafif diri, hafif pişmiş bir şekilde olduğu zaman daha lezzetli geliyor. Bu yüzden tavuk suyu kaynadıktan sonra ramen bu şekilde yemek çubuğuyla rahat karıştırabilir bir kıvama gelince 1-2 dakika sadece tutuyorum. 2 dakika bile sürmüyor. Sonrasında servis tabağıma alıyorum. Çorba tarzı yapılan ramenlerde genelde suyun içerisinde kalmaya devam edince ramenler böyle çok fazla şişip hamurlaşıyor. Bu da çok lezzetini götürüyor. Bu yüzden ne çok diri ne de çok pişmiş. Tam orta kıvam bence en güzeli. Bu yüzden bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Ramen piştikten sonra kaseye alıyorum. Sonrasında da hazırlamış olduğum, didiklemiş olduğum tavuğu üzerine koyuyorum. Bu tavuğun videosunu kalguksu videomda koymuştum. Açıklama kısmında yine ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Ayrıca eğer isterseniz yine kalguksu videomdaki gibi kabak ya da havuç soteleyip de onu da koyabilirsiniz. Yosun da koyabilirsiniz yine üzerine. Ya da başka sebzelerle soteleyip ekleyebilirsiniz. Ben sadece bu ramen olarak daha pratik olması açısından tavuk koydum. 1 adet de haşlanmış yumurta koydum. Üzerine de 1 adet yeşil soğan serpiştirerek servis ettim. Bu tarif hazır paket ramenler içerisindeki çıkan soslardan 1000 kat daha iyi, çok daha lezzetli. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Yapanlarınız olursa da yorumlarda muhakkak benimle paylaşın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.